Kardata'dan herkese saygılar, sevgiler. FD6 kasa Honda Civic 2006-2011 yılları arasında ülkemizde üretilip 2009 yılında küçük bir makyaj geçirip 2012 yılına kadar ülkemizde 50.000 adetten fazla satılmış olan bir otomobil. Civic'ler arasında FD6 kasa Civic'lerin efsane kasası olmaya aday iyi bir otomobil olsa da Civic'çiler bu otomobili çok daha iyiymiş gibi gösterip biraz daha abartarak ikinci elde hak ettiği fiyatların üzerinde bedeller talep edebiliyor. Şehir içi 5.2 litre yakıt tüketen 1.4 litrelik hibrit motoru tıpkı 140 beygir güç üretebilen 1.8 litrelik motoru gibi piyasada nadir bulunuyor. Ülkemizde 1.8 litrelik VTEC motorla aynı teknolojide olup sadece silindir hacmi düşürülen 1.6 litrelik benzinli motor yaygın. Bu motor 125 beygir ve 152 Nm tork gücü ile 10.3 saniyede sıfırdan 100 km hızını tamamlayabiliyor. Tork gücü yüksek olmadığından alt devirlerde çok canlı değil fakat üst devirlerde canlı ve keyifli. Şehir içi yakıt tüketimi benzinli kullanımlarda 9, LPG'li kullanımlarda 10 litre seviyelerinde. LPG uyumluluğu açısından en başarılı motorlardan biri olan 1.6 litrelik atmosferik benzinli motorda her 50.000 kilometrede bir subap ayarlarının yaptırılması verimliliği artırıyor. FD6 kasanın malzemesi genel olarak kaliteli ve dayanıklı olsa da işçilik kalitesi çok yüksek değil ve en büyük olumsuzluğu 389 litrelik bagaj hacmi. Arka iç alanda şaft tünelinin olmaması 3 kişilik arka koltuk yolculuklarında önemli bir avantaj sağlıyor. Ön alan saklama alanları ile birlikte kullanışlı ve koltuk rahatlığı yönünden başarılı olan bir otomobil. Diğer otomobillerden farklı olan 2 bölmeli gösterge paneli okunaklı ve yine farklı olan el freni kolu ile birlikte beğeniliyor. Süspansiyonu genel olarak rahat ve yeterli olsa da otomobil yüklü olduğunda yetersiz kalabiliyor. Modelde kullanılan 5 kademeli otomatik şanzıman bazı devirlerde gürültülü olup yokuşlarda kafası karışsa da hem sorunsuzluk hem de geçiş hassasiyeti yönünden sınıfının başarılı şanzımanlarından. Bakımları aksatılmamış Civic'lerde kolay kolay önemli motor şanzıman sorunları yaşanmıyor. Fakat olası şanzıman sorunlarında masraflar rakiplerinden daha yüksek oluyor. 2006 ve 2007 yıllarında Euro NCAP'in hatchback karoserine yaptığı güvenlik testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 4, yaya güvenliğinde 4 üzerinden 3 yıldız alan Civic'ler hem karoser yapısı hem de güvenlik donanımı ile yeterli. Fakat frenleri daha iyi olabilirdi. Ayrıca Civic'ler sert virajlarda yan yatma yapabiliyor. Dream, Premium ve Elegance Civic'in genel donanımları, özellikle güvenlik ekipmanları döneminin üzerinde olan Civic'lerde temel donanımlar bulunuyor. Başlangıç seviyesi olan Dream'lerde hoparlör sayısı 4 ve hız sabitleyici standart değil. Donanım seviyesinin artması ile birlikte 6 hoparlör, USB bağlantısı, sunroof, yıkamalı xenon farlar, far yağmur sensörleri, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar gibi donanımlar bulunabiliyor. Periyodik bakım ve ömürlü parçalar dışında önemli masraflar çıkartmayıp LPG'ye uyumlu bir motora sahip olduğu ve iyi bir şanzıman kullanıldığı için FD6 kasalar ikinci elin çeyrek altınlarından. Tabi bayi ağının yaygın olması ve parça temininde sorun olmaması bu avantajları destekliyor. Üzerine bir de Civic'çiler bu otomobili abarttıkları için ikinci elde fiyatları oldukça yüksek seyrediyor. Civic'lerde yedek parça fiyatları çok hesaplı değil ve yalıtım memnuniyetsizlikleri yaygın. Özellikle 100 km hızın üzerinde yol ve rüzgar 3000 devirin üzerinde ise motor sesi rahatsız etmeye başlıyor. Yani Civic yalıtım yönünden Avrupalı rakiplerinin gerisinde. Civic'lerde basınçlı su ile yıkamalarda boya atması, motor kulağının ömrünün uzun olmaması, deri direksiyon deformasyonları, direksiyon kutusu sorunları ve ön su tahliye kanallarının tıkanması gibi sorunlar biraz daha yaygın görülebiliyor. Ama bununla birlikte bakımlı bir Civic sahibini kolay kolay yolda bırakmıyor ve sorunsuzluk yönünden satarken de memnun ediyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.